Kızıl dağlar batan güneşin altında taze bir yara gibi kanıyordu. Eddie Stark, Starfall'un solgun taşlarını ilk gördüğünde hissettiği şey rahatlama değil, omuzuna binen yükün daha da ağırlaşmasıydı. At yorgundu. Hayvanın terli postu doğunun o geniz yakan tozuna bulanmıştı. Ama Ned'in hissettiği asıl ağırlık eğrinde ya da zırhında değil, sırtına bağladığı o şeydeydi. Şafak. Arthur Dayne'in kılıcı. Sütten dökülmüş cam kadar beyaz, bir adamın ruhu kadar keskin. Kılıç kınında bile canlı gibiydi. Sanki sahibinin elini arıyor, Ned'in o soğuk kuzeyli dokunuşunu reddediyordu. Onu teke tek asla yenemezdim diye düşündü Ned acı bir dürüstlükle. Arthur Dayne sadece bir şövalye değil, çelikten bir fırtınaydı. Eğer Howland olmasaydı, eğer o bataklık sakinin gölgelerden gelen müdahalesi olmasaydı, şimdi bu atın sırtına Ned değil, soğuk bir ceset yatıyor olacaktı. Ama sonrasında ne oldu? Kuledeki o son anlar, kan ve çığlıkların birbirine girdiği o sisli hatıra. Ned bile tam olarak emin değildi. Tek bildiği, sabah kılıcının artık kılıcını kaldıramalıydı. Torrentin Nehri kalenin altından gürleyerek akıyor, yazın o boğucu sıcağına inat buz gibi bir serinlik vaat ediyordu. Ama Ned üşüyordu. Neşe Kulesi'nin hayaletleri, 3 beyaz pelerinli silüet ve kanlar içindeki kız kardeşi. Atının terkisinde onunla birlikte seyahat etmişti. Kale kapıları açıldığında tantana yoktu. Sadece sessizlik. Dayne hanesinin muhafızları göğüslerinde kayan yıldız ve kılıç armalarıyla onu süzdüler. Gözlerine nefret yoktu. Daha kötüsü vardı. Kabulleniş. Yüksek salon serindi. Dışarıdaki cehennem sıcağından sonra bir mezar gibi hissettiriyordu. Lord Dayne yüksek koltuğunda oturuyordu. Yaşlı adamın yüzü parşömen gibi kırışmıştı ama o meşhur menekşe rengi gözler yılların yorgunluğuna rağmen keskinliğini koruyordu. Yanında duran büyük oğlu evin varisi. Arthur'un aynısıydı ama yüzü daha sert, hatları daha köşeliydi. Ned sırtındaki büyük kılıcı çözdü. Metalin kumaşa sürtünme sesi salonda rahatsız edici bir ıslık gibi duyuldu. Kılıcı iki eliyle sanki kırılgan bir cammış gibi tutarak Lord Dayne'e uzattı. Kılıç. Ned'in sesi donunun kumuyla kurumuş boğazından çatallı çıktı. Evine dönmeliydi. Yaşlı Lord kılıca bakmadı. Gözleri Ned'in yüzüne kilitlenmişti. Ya Arthur? Soru havada asılı kaldı. Ned, Howland Reed'i bataklık adamının ağını, Arthur'un düşüşünü ama son nefesinin verişini görüp görmediğini düşündü. Cesetler. Kule yıkıldığında hepsi taşların altına mı gömülmüştü? Yoksa başka bir kader mi vardı? Düştü, dedi Ned kelimeleri dikkatle seçerek. Neşe Kulesi'nde, yeminle sadık kalarak. Arthur'un ağabeyi öne çıktı. Şafağı Ned'in elinden aldı. Kılıcın ağırlığı el değiştirirken Ned ruhundan bir parçanın koptuğunu hissetti. Dayne'ler biliyordu. Arthur neden orada olduğunu, Lyanna Stark'ı neden koruduklarını. Hepsi biliyordu. Çocuk, dedi Lord Dayne bakışlarını Ned'in arkasında gölgelerin içinde bekleyen süt annenin kucağındaki kundağa çevirerek. Yaşıyor, dedi Ned. Lord Dayne başıyla yavaşça onayladı. Kimin olduğunu sormayacağım Lord Stark. Ned bir adım öne çıktı. Sesi alçaldı ama sertleşti. Robert şimdi demir tahtta oturuyor. Targaryen kanı olan nefreti sönmedi. Aksine harlandı. Eğer bebe öğrenirse... Cümleyi bitirmedi. Tywin Lannister'ın Rhaegar'ın çocuklarına sunduğu kızıl pelerini hediyeleri hatırlamak midesini bulandırıyordu. Dayne'in varisi kılıç duvardaki yerine eski lordların yanına asarken arkasını dönmeden konuştu. Vayla. Ned duraksadı. Vayla diye tekrarladı Lord Dayne. Hizmetkarımız iyi bir kadındır. Sütü boldur. Kuleye o gönderilmişti. Eğer biri sorarsa çocuğun annesi olur. Bir lordun piçi için yeterince basit.
kimsenin eşelemeyecek kadar sıradan bir yalan. Bu lekeyi kabul eder mi diye sordu Ned. Hanesi içinde de yaşadı gözlerini kapatarak ve Arthur'un korumaya yemin ettiği şey için. Eder. Tam o sırada salonun yan kapısı gıcırtıyla açıldı. Ned'in kalbi kaburgalarının içine tökezledi. Aşağı oradaydı. Harrenhal'da dans ettiği kızdan eser yoktu. O zamanlar gülüşü güneş gibiydi. Şimdi ise yüzü fırtınada kalmış bir heykel gibi solgundu. Menekşe gözleri o kadar yorgundu ki neredeyse siyah görünüyordu. Üzerinde yaz kıyafetleri değil, uçuşan beyaz bir elbise vardı. Starfall'un bir hayaleti gibi. Ned ona doğru bir adım atmak istedi ama ayakları zemine çakılmıştı. Aşağı. Kadın ona bakmadı. Bakışları Ned'in yanından geçip gitti. Boşluğa, belki de Ned'in asla göremeyeceği bir geçmişe takıldı. Odanın köşesinde Lord Dane'in eşi yaşlı Lady Dane oturuyordu. Kucağında ipekler içinde uyuyan bir bebek vardı. Aşağı sanki rüzgarla süzülür gibi annesinin yanına yürüdü ama bebeği kucağına almadı. Sadece durdu. Ned'in bakışları yaşlı kadının kucağındaki bebeğe kaydı. Gözleri kısıldı. Bir Stark ve bir Dane. Harrenhal'daki o gece. Lord Dane Ned'in bakışlarını yakaladı. Araya bir kılıç darbesi gibi girdi. "Benim kızım," dedi yaşlı lord. Sesi buz gibiydi. İtiraz kabul etmeyen bir tınısı vardı. "Alivia." Ned önce Lord Dane'e, sonra kucağındaki bebekle oturan yaşlı Lady Dane'e baktı. Kadınların yaşı, doğanın kanunları. Bu yaşta bir kadının çocuk doğurması mucize olurdu. Ama Lord Dane'in gözlerindeki o ifade "Daha fazla sorma Stark," diyordu. Aşağı annesinin kucağındaki bebeğe eğildi. Parmağının tersiyle bebeğin yanağını okşadı. Bu dokunuşta o kadar derin, o kadar kahredici bir şey vardı ki Ned başını çevirmek zorunda kaldı. "Alivia," diye tekrar etti Ned kabullenerek. Başını hafifçe eğdi. Sırlar Starfall'un taşları kadar çoktu. Aşağı o sırada başını kaldırdı. "Kardeşimin kılıcını getirdiğin için çok sağ ol Lord Stark," dedi. Sesi kırılgan bir kristal kadeh gibiydi. Güzel ama keskin. Başını kaldırmadan sadece bebeğe bakarak konuşuyordu. Şafak evine döndü. "Ya ben," demek istedi Ned. "Benim parçam ne olacak?" Ama demedi. Kışır Lord'u sessizliğini kuşandı. "Gideceğim," dedi Ned. Sesi bir fısıltıdan halliceydi. Lord Dane yorgun bir hareketle elini salladı. "Git Eddard Stark. Ve o çocuğu iyi sakla. Çünkü o çocuk yaşadığı sürece sabah kılıcı da bir yerlerde nöbetine devam ediyor demektir." Ned son kez aşağıya baktı. Kadın şimdi doğrulmuş, pencereden dışarı Palestron Kılıcı Kulesi'nin altındaki denize bakıyordu. Rüzgar saçlarını savuruyordu. Lady Dane'in kucağındaki bebek o sırada uykusunda kıpırdandı ve küçük bir elini havaya kaldırdı. Ned Stark arkasını döndü. Salonun ağır kapıları arkasından kapanırken duyduğu son ses ne nehrin uğultusu ne de atların kişnemesiydi. Duyduğu tek ses Aşara'nın iç çekişiydi. Sanki dünya üzerindeki tüm kederi tek bir nefese sığdırmış gibi. Ve sonra sessizlik. Sadece sessizlik.